Satranç denince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen bir hobi, belki de zorlu bir zeka oyunu. Ama ya size bunun çok daha ötesinde bir şey olduğunu söylesem? Bugün satrancın neden sadece bir oyun olmadığını, aksine geleceğe yapılan en stratejik yatırımlardan biri olduğunu kaynaklarımıza bakarak birlikte göreceğiz. O zaman gelin en temel soruyu soralım. Satranç sadece bir oyun mu yoksa çok daha fazlası mı? İşte bu sorunun cevabı, inanın bana, sandığımızdan çok daha derin. Hadi gelin bu gizemi beraber çözelim. Bakın, bilimsel kaynaklar satrancı nasıl tanımlıyor, dinleyin. Uzun süreli hafızanın, bilgi birikiminin, irade gücünün ve motivasyonun yönetildiği performansa dayalı bilişsel bir spor. Vay canına. Bir anda bütün bakış açımız değişti, değil mi? Artık bir oyundan falan bahsetmiyoruz. Resmen ciddi bir disiplinden söz ediyoruz. Peki bu ciddi disiplin bize neler sunuyor? Yol haritamız oldukça net. Önce satrancın zihnimiz için nasıl bir antrenman olduğuna bakacağız, sonra karakterimizi nasıl şekillendirdiğini göreceğiz, oradan topluma nasıl bir yatırım olduğunu anlayıp en sonunda da tamam da ne yapmalıyız sorusuna cevap veren somut bir eylem planıyla bitireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, ilk durağımız zihinsel antrenman. Şöyle düşünün, satranç aslında beynimizin spor salonu. Zihnimizin en temel kaslarını güçlendiren bir yer. Peki bu zihin spor salonunda tam olarak ne oluyor? Birincisi, satranç dikkatinizi ve konsantrasyonunuzu bir lazer gibi keskinleştiriyor. İkincisi, hem kısa hem de uzun süreli hafızanızı güçlendiriyor, bu da öğrenme kapasitenizi doğrudan artırıyor. Tabii bütün bunları yaparken sizden inanılmaz bir odaklanma ve analiz bekliyor. Yani kısacası beyniniz için dört dörtlük tam kapsamlı bir egzersiz programı bu. Tabii bunlar sadece lafta kalan şeyler değil, arkasında ciddi bilimsel kanıtlar var. Mesela ekrandaki şu alıntıya bir bakın, çok önemli. Alanın en büyük isimlerinden Sala ve Gobet'in 2016'da yaptığı dev bir meta-analiz var. Sonuç ne mi? Satranç eğitiminin çocukların matematik becerileri üzerinde çok net, anlamlı ve pozitif bir etkisi var. Bu kadar basit. Peki bu etki için sihirli bir rakam var mı? Evet var ve işte kilit nokta tam da burada. 120 saat. Amerika'da yapılan bir araştırma gösteriyor ki yaklaşık 120 saatlik düzenli bir satranç eğitimi, özellikle de sosyoekonomik açıdan daha dezavantajlı öğrencilerin matematik notlarını gözle görülür şekilde artırıyor. Bakın, bu sadece bir sayı değil. Bu satrancın eğitimde nasıl bir fırsat eşitliği yaratabileceğinin somut bir kanıtı. Zihinsel faydaları harika, tamam, ama satrancın marifetleri burada bitmiyor. Şimdi zekadan bir adım öteye geçip işin karakter boyutuna bakalım. O 64 kare üzerinde hayat becerileri nasıl inşa ediliyor, gelin görelim. İşte bu tablo, satrancın bize öğrettiği belki de en temel zihniyet değişimini özetliyor. Bir tarafta ne var? Dürtüsel hamleler, yani tepkisel, aman ne olacaksa olsun diyen, kısa vadeli düşünen ve riskli kararlar. Diğer tarafta ne var? Stratejik plan. Yani proaktif, ileriyi gören, riskleri hesaplayan bir yaklaşım. Satranç oynadığınız her an sizi sürekli olarak o ilk düşünce tarzından ikincisine doğru itiyor. Aslında satranç tahtasında attığınız her bir adım şu 3 aşamalı eleştirel düşünme döngüsünü çalıştırmanız demek. 1. Durumu analiz et. 2. Önündeki bütün seçenekleri değerlendir. 3. Bunların içinden en mantıklı olanına karar ver ve uygula. Bir saniye, bu döngü size de tanıdık gelmedi mi? Aslında hayatta verdiğimiz bütün önemli kararların özeti bu. İyi de bunun kanıtı var mı? Elbette var. Yapılan araştırmalar şunu çok net gösteriyor. En az 2 yıl düzenli satranç oynayan öğrencilerin eleştirel düşünme puanları oynamayan akranlarından bariz bir şekilde daha yüksek. Yani rakamlar yalan söylemiyor. Ve işin bir de duygusal boyutu var. Zekanın ötesinde satranç size sabretmeyi, baskı altındayken sakin kalmayı ve belki de en önemlisi hatalarınızdan ders çıkarmayı öğretiyor. Düşünsenize, kaybettiğiniz bir oyunun ardından oturup nerede yanlış yaptım diye analiz yapmak, hayattaki bir hatanızdan ders çıkarmakla aslında birebir aynı şey. Tamam, bireysel faydaları anladık. Zihin, karakter. Peki şimdi resmi biraz daha genişletelim. Bu bireysel kazanımlar bir araya geldiğinde nasıl devasa bir toplumsal yatırıma, hatta ulusal bir güce dönüşüyor? İşte şimdi o kısma bakıyoruz. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Satrancın yatırım geri dönüşü katman katman. En altta bireysel düzeyde başlıyor, zihinsel potansiyel artıyor, akademik başarı geliyor. Bir üst katmana, yani yerel seviyeye çıktığımızda ne görüyoruz? Gençleri bir araya getiren kulüpler, daha güçlü topluluk bağları, yani sosyal sermaye artıyor. En tepede ulusal seviyede ise iş bambaşka bir boyuta ulaşıyor. Kritik sektörler için problem çözebilen insanlar yetiştiriyorsunuz, geleceğin liderlerini, mühendislerini, yani bireyde başlayan o küçücük etki bir kar topu gibi büyüyerek tüm topluma yayılıyor.
Burada anlamamız gereken kilit bir kavram var. Dolaylı etki. Olay ne biliyor musunuz? Satranç size sadece daha iyi satranç oynamayı öğretmiyor. Tıpkı halter kaldırmanın size sadece ağır kaldırmayı öğretmediği, genel olarak vücudunuzu daha güçlü ve dayanıklı yaptığı gibi. İşte satranç da beyninizi daha yetenekli, daha verimli ve sorunlar karşısında daha dayanıklı bir araca dönüştürüyor. Harika, faydaları saydık, anladık. Peki bütün bu potansiyeli nasıl gerçeğe dönüştüreceğiz? Ne yapmamız lazım? İşte şimdi sunumumuzun en can alıcı bölümüne, yani stratejik eylem planına geldik. Şunu anlamak çok önemli, bu faydalar öyle havadan gelmiyor. Bilimsel çalışmalar bize bir dozaj etkisi olduğunu gösteriyor. Yani doğru bir reçete var. Başarının formülü bu ekrandaki 4 anahtarda saklı. 1. Sürdürülebilir bir süre, yani en az 2 yıl. 2. Minimum saat, yani o sihirli rakam, yaklaşık 120 saat. 3. Doğru öğretim yöntemi, yani çocukları sıkmayan, hikaye tabanlı metotlar ve dördüncüsü, belki de hepsinden önemlisi, her şeyi birbirine bağlayan o gizli malzeme, metabilişsel köprü. Peki, nedir bu kulağa havalı ama biraz da karmaşık gelen metabilişsel köprü? Aslında olay çok basit. Bu köprü, tahtada öğrendiğimiz planlama, risk analizi, sabır gibi soyut şeyleri alıp gerçek hayatla bağını kurmaktır. Yani öğretmenin öğrenciye dönüp, "Bak, az önce rakibin seni şaşırttığında panik yapmadın, sakin kalıp yeni bir plan yaptın. İşte aynı sakinliği ve planlama becerisini yarınki matematik sınavında da kullanabilirsin" dediği andır. Eğer bu köprüyü kurmazsanız satrançtan alınacak en değerli dersler maalesef o 64 kareye hapsolur. Peki o zaman ne yapmalı? Somut öneriler ne? Kaynaklarımıza göre yol haritası 3 adımdan oluşuyor. 1. Okul müfredatlarına o sihirli formülü, yani en az 2 yıllık 120 saatlik yapılandırılmış bir programa entegre etmek. 2. Eğitmenleri o metabilişsel köprüyü kurabilecek modern yöntemler konusunda eğitmek. Ve 3. Bu işin sosyal tarafını unutmamak, yani yerel kulüpleri ve turnuvaları destekleyerek topluluk bağlarını güçlendirmek. Sonuç olarak şunu unutmayalım. Bu sadece bir oyuna yapılan bir yatırım değil. Bu geleceğimizin liderlerine, mucitlerine, zor problemlerimizi çözecek nesillere yapılan bir yatırım. O yüzden sormamız gereken asıl soru şu: biz toplum olarak tahtanın başına geçip doğru hamleyi yapmaya hazır mıyız?